Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel çeyizlik 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde sarı ve beyaz olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Hanımlar, papatyalı 5 şiş çeyizlik patiğimiz, topuğumuz, patiğimizin kenarları. Yaklaşık 4-5 yıl önce bu modeli yapmıştım. Şimdi siparişim var. Siparişimi yaparken videoyu tekrar sizinle paylaşmak istedim. Üstelik yeni takipçilerim için de iyi bir fikir olur diye düşünüyorum. Bu modeli görmemiş, bilmemiş olanlar için tasarım bir modeldir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Şimdi patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlıyorum sarı ipim ile 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Geri dönüyorum. İlk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Düz örgü uygulaması yapacağız burada ve 5'e de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, bir ilmek de kenardan çıkarttım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3. ilmeğim. 4, 5. Hemen şu kenara gidip bir ilmek de buradan çıkarttım. 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım. Şimdi ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Bir sıra düz öreceğiz hanımlar ilmeklerimizi. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geçtim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor hanımlar. İkinci şişimi de ördüm. 3. şişime geldim. Hemen buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradakileri de düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi düz ördük hanımlar. Şöyle. Şimdi artırma zamanı. Patik burnuna baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Ortalardan artırma yapmıyorum. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altına şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta.
Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altına yani şuraya girerek artırmamı yapıp kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptım hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyorum. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsam şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Tekrar ilk şişimdeyim, artırma zamanı. Yine ilk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve bunu ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altına girdim ve artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. İkinci şişte de 8 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek ördüm. İkinci ilmeğin altına girerek şuradan artırmamı yaptım ve kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm ve kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Hanımlar 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz örüp artıracağız. Patik burnunu böylece tamamlayacağız. Ben bu modelimde sevgili hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Ardından birlikte modelde buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen patik ucundaki şu desenlerimizi yapacağız. Öncelikle bir ilmek sarı örüyorum. Ardından beyaz ipimi ekleyeceğim. Hemen yanına bir ilmek de beyaz örüyorum. Bir tane beyaz. Şöyle. Ardından bu beyaz ipimin ucunu sarıya düğümleyeceğim patiğim sökülmesin diye. Şuraya iki tane düğüm attım. Bu ilk sıramızda hanımlar ilmeklerimizi sırasıyla bir sarı bir beyaz olacak şekilde örüyoruz. Bir ilmek sarı ipimiz ile örüyoruz. Bir ilmek beyaz ipimiz ile. Şöyle bir sarı bir beyaz, bir sarı bir beyaz. Devam ediyorum. Bir ilmek sarı, bir ilmek beyaz. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Evet, ilk şişimi ördüm. İkinci şişimizde yine bir sarı diye devam edecek. Bakın beyazdan sonra sarı gelecek. Tekrar bir beyaz bir sarı. Diğer 3 şişimizi de örüp tekrar bu ilk şişimizde buluşalım. Evet, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde bir sonraki sıramız. Bu defa sarı olan ilmekleri beyaz ipim ile, beyaz olanları da sarı ile örüyorum. Bir beyaz bir sarı. Bu şekilde. Beyaz olan ilmekler sarı ipimiz ile, sarı olan ilmekler de beyaz ipimiz ile örülüyor. Bu ikinci sıramız. Bu şekilde hanımlar. Bakın görüntümüz şu. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. İlmeklerimizi ördüm geldim hanımlar. Şimdi sarı ipimizi kullanmayacağız. İlmeklerimizi beyaz ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bu aşamada artık sarı ipimizi de kesip ucunu arkaya düğümleyebiliriz. Sarı ipimizi bu aşamada artık kullanmayacağız sevgili hanımlar. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Bu şekilde 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Ardından bir kere daha dolanacağız. Böylece 2 sıra olacak. Şimdi 2 sıra beyaz ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar 2 sıra ilmeklerimi ördüm geldim beyaz ipim ile sarıyı da kestim ucunu düğümledim arkaya. Papatyalarımıza geçeceğiz hanımlar. Önce papatyamızın şu yaprak görünümünde olan ajurlu detayını kuracağız. Öncelikle ilk şişimdeyim. İlk 5 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. 3, 4, 5. İlk papatyamızın ajurunu yapacağım.
İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini keserek ördüm. Artırdım, kestim. Şimdi araya 6 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci papatyamız için yine ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği keseceğim. İkinci ilmeği şu ikinci şişten alıyorum hanımlar. Şöyle ikisini kestim. Şöyle. Artırdım ve kestim. İkinci papatyayı da yaptık. Şimdi ikinci şişten devam edeceğim. 6 ilmek örüyorum. 3, 4, 5, 6. Üçüncü papatyam için ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Üçüncü papatyanın ajurunu da yaptık. Kalan 5 ilmeğim düz olarak örülüyor. Üst bölüme 3 tane papatyamız için ajur detayını kurduk. Patiğimizin tabanına sevgili hanımlar model kurulumu yapmayacağız. Tabandaki ilmekler model bitene kadar böyle düz olarak örülecek. Bu nedenle videonun devamında artık bu taban bölümü göstermeyeceğim. Videoyu burada keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca örebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi burada herhangi bir model, herhangi bir detay, ayrıntı, hiçbir şey yok. Evet, tabanımızı ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa bir önceki sırada ajurlu modelimizi kurmuştuk. Bu defa model kurmuyoruz hanımlar. İlmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Bakın hepsini düz örüyorum. Artırdığım ilmeklerim, kestiğim ilmeklerim hepsini düz örüyorum. Diğer şişime geçtim. Buradaki yine ilmeklerimi de tamamen düz olarak örüyorum. Öndeki ilk 2 şişteki ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi şu tabandaki şu 2 şişteki ilmeklerimizi de düz örüp ön yüzde buluşalım. Evet, tabanımızı düz ördüm geldim hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. İkinci ajurlarımızı yapacağız. Ajurlar V şeklinde açılacak burada. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesim yapacağım. Şöyle ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıp ikisini keserek ördüm. Böylece sağa doğru kesim oldu. Bakın ilmek yönü sağa doğru kaydı. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırdım. Yani ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Böylece ajurumuz V şeklinde açıldı. Şimdi araya 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İkinci ajurlu modeli yapıyorum. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıp ikinci ilmeği ilkinin önüne bırakıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. Bir ilmek artırdım. Ortaya bir düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Böylece ilk şişimizdeki ilmek sayısı arttı. İkinci şişimizde azaldı. Yani tekrardan her iki şişte 28 ilmek var. İlmek sayısında artma azalma olmadı. Modeli tam kurabilelim diye ilk şişimize 2 ilmek aktarmış olduk. Böylece ajurlu modelde. Şimdi ikinci şişteyim. Yine araya 1, 2, 3 ilmek ördüm. Tekrar 3. ajurlu deseni yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi hanımlar tabandaki ilmeklerimizi düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Ön yüzdeyim. Şimdi bir önceki sırada ajurlu modelimizi yapmıştık. Bu sıramızda ilmekleri düz öreceğiz. Artık ajurlu modelimizi tamamladık. Bu ikili ajurlu modelden sonra hanımlar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu ikinci ajurdan sonraki ilk sıra düzümüz. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de tekrar düz olarak örüyorum. Evet. Üst bölümü tamamladık. Tabanımıza geldik. Tabandaki ilmeklerimizi de yine düz örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bu ikinci ajurlu modelden sonra bir değil 2 sıra ilmekleri düz öreceğiz. Şimdi bu ikinci sıra. Tekrar buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bir sonraki sıramızda bu kabarık papatyalı modelimize başlayacağız hanımlar. İlmeklerimi örüyorum düz olarak. Bu ikinci sıra düzümüz. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm.
İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de tekrar düz olarak örüyorum hanımlar. Bir sonraki sırada dediğim gibi böyle kabarık papatyalı modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, şimdi tabanımızı tekrar düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, tekrar ön yüzdeyiz. Artık bu kabartmalı papatyalarımıza da burada başlayacağız. Öncelikle sevgili hanımlar, ilk 4 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. Ardından bakın şu ajurun üstüne kadar ördük. Bu kabartmalı papatya desenimizi böyle tomurcuklar halinde tığ ile yapacağız. Bakın 4 ilmek ördükten sonra öndeki 2 ilmeğimin şu tam ortasından girerek şöyle bir ilmek çıkarttım. Şimdi 3 zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektim. Ardından hemen öndeki ilmeği de alıyorum. İkisini bir tığım ile toplayıp ilmeğimi şişime takıyorum. Bakın papatyamızın ilk böyle tomurcuğunu oluşturduk. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Tekrar tığımı alıyorum. İkinci tomurcuğu oluşturacağım. Öndeki 2 ilmeğin şu aradan girdim. Bir ilmek çıkarttım. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen öndeki ilmeği de tığıma alıp ikisini bir toplayıp ilmeğimi şişime takıyorum. Bakın ilk papatyamızı oluşturduk. Şimdi ortada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek var, ördüm. İkinci papatyamı yapacağım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimin şu ortaya girdim. Bir ilmek çıkarttım. 3 tane zincir çekiyorum. Öndeki papatyaya, öndeki ilmeğime şöyle yine tığıma aldım. Şu tığımdaki 2 ilmeği toplayıp ilmeğimi şişime aldım. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Şimdi buraya ikinci tomurcuğu yapacağız. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek ilmek çıkarttım. 3 zincir çekiyorum. Öndeki ilmekle birlikte bu zincirin ilmeğini toplayıp ilmeğimi şişime alıyorum. İkinci papatyamı da yaptım. Araya yine 5 ilmek öreceğim. 1, ikinci şişten devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. Üçüncü papatyama geldim. Aradan girerek ilmek çıkarttım. 3 zincir çekiyorum. Öndeki ilmekle birlikte burayı toplayıp tomurcuğumu oluşturup şişime aldım. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Tekrar öndeki 2 ilmeğin şu aradan girerek ilmek çıkartıyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincirimin ilmeğiyle öndeki ilmeği alıp ikisini bir toplayıp ilmeği şişime taktım. Kalan 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Papatyamızın hanımlar bu ilk tomurcuklarını yaptık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Bir önceki sırada bu tomurcuklarımızı yapmıştık. Bu ilk tomurcuktan sonra ilmeklerimizi yine düz olarak örüyorum. Tomurcuk yapmıyoruz. Bakın ilmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde. Ve tabanımıza geldik. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Papatyamızın ikinci tomurcuklarını da yapacağız. Bu sıramızda 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi yine tığımı alıyorum. Tomurcuk yapacağım. Öndeki 2 ilmeğin aradan şöyle tığımı takarak tekrar bir ilmek çıkarttım. Şöyle buraya 1, 2, 3 zincir çekip tomurcuğumu tekrar oluşturuyorum. İlmeğimi şişime aldım. Bu defa ortaya 1, 2, 3 ilmek ördüm düz olarak. Tekrar öndeki 2 ilmeğin aradan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip yine tomurcuğumu aynı şekil oluşturup ilmeğimi şişime aldım. Yine arada 3 ilmek var. 1, 2, 3. İkinci papatyamızın tomurcuklarını yapacağız. Tekrar aradan girerek ilmek çıkarttım. 3 zincir çekiyorum. Öndeki ilmek ile bu zinciri şöyle topladım. İlmeğimi şişime aldım. Tekrar 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Yeniden şu öndeki 2 ilmek bakın. İlki ilk şişimde, ikincisi ikinci şişimde şuradan. Bu aradan girerek tekrar ilmek çıkarttım. 1, 2, 3 zincir çekip buraya şöyle tomurcuğumu oluşturuyorum ve ilmeğimi şişime alıyorum.
Şimdi ikinci şişimden devam edeceğim. Yine araya 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Üçüncü papatyamı yapıyorum. Aradan girerek ilmek çıkarttım. 3 zincir çekiyorum ve hemen öndeki ilmek ile bu zincirin ilmeğini toplayıp bu ilmeğimi şişime alıyorum. Tekrar araya 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Yeniden öndeki 2 ilmeğin aradan girerek ilmek çıkarttım. 3 zincirimi çekiyorum. Öndeki ilmek ile birlikte bunu topluyorum ve ilmeği şişime şöyle taktım. Ve hanımlar kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. En son ön yüzde şu ikinci tomurcukları yapmıştık. Bu sıramızda sarı ipimizi kullanacağız. İlmekleri düz örmeyeceğiz. Tam ortadaki şu sarı tomurcukları oluşturacağız. Bu sırada beyaz ile tomurcuk oluşturmuyoruz. Şimdi ilmeklerimi yine beyaz ile öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bakın şu alttaki ajurun tam ortasına, bakın şu ilk ajurun tam orta ilmeğe geliyor. Buraya kadar beyaz ipim ile 5 ilmek ördüm. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Tomurcuğumu sarı ile yapacağım. Yine öndeki 2 ilmeğin aradan şöyle girerek bu defa sarı ipim ile şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar bu defa sarı ile 3 zincir çekeceğim hanımlar. 3 tane zincir. Şu 1 ipin ucunda bakın şöyle altlı üstlü götürelim de sıkışık olsun. Şu 2, şurada tekrar 3. 3 zincir çektim. Tekrar öndeki beyaz ilmekle birlikte sarı ilmeğimi şöyle topluyorum. Ve bu ilmeğimi şişime alıyorum. Sarı ile tomurcuğumu oluşturdum. Aynı tomurcuğu yapıyoruz. Sadece renk farkı var. Sarı ile yaptık. Şimdi sarı ipim burada beklesin. Aralarda 7 ilmek var. 7 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrardan tam ortaya ikinci sarı tomurcuğumu oluşturacağım. Sarı ipimi alıyorum. Şöyle sıkarak almayalım. Biraz gevşek alalım. Patiğimiz gergin durmasın şöyle. Yine sarı ile 3 zincirimi çekip öndeki beyaz ilmek ile bu sarıyı şöyle topluyorum. İlmeğimi şişime aldım. Tekrardan sarı ipimi bırakıp beyaz alıyorum. 7 ilmek öreceğim. 1, 2, devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü papatyayı yapacağım şimdi. Öndeki iki ilmeğin aradan girerek tığımı taktım. Sarı ipim ile buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Tekrardan. Bakın sarı ipi sıkmıyorum arkada. Yeniden buraya 3 zincirimi çektim hanımlar ve öndeki beyaz ile birlikte toplayıp tomurcuğumu oluşturuyorum. Yeniden beyaz ipimi aldım. Kalan 6 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine bir önceki sırada sarı tomurcukları yaptık. Bu sıramızda yine papatyamızın bir üstündeki şu tomurcukları yapacağız. Beyaz tomurcukları. Tekrar ilk 4 ilmeğimi örüyorum. Burada ilk 3 ilmeğimizi ördüm. Şimdi 3 tane beyazdan sonra yine öndeki 2 ilmeğin araya şöyle girdim. Bir ilmek çıkarttım. 3 tane zincir çekiyorum. Tomurcuğumu yaptım. Öndeki beyaz ile toplayıp bu ilmeği şişime alıyorum. Ortaya 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, bakın bu sarıyı da düz ördüm beyaz ile ve 3. 3 ilmekten sonra tekrar beyaz ile buraya tomurcuk yapacağım. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek tekrar ilmek çıkartıp 3 zincir çekiyorum. Ve öndeki beyaz ile bunu toplayıp ilmeği şişime takıyorum. Yine arada 3 ilmeğim var hanımlar. 1, 2, 3. Yani ikinci papatyamıza geçtik. Aradan girerek ilmek çıkarttım. 3 zincirimi çekiyorum. Ve öndeki beyaz ile birlikte bunu toplayıp ilmeği şişime aldım. Yine buraya 3 ilmek düz örüyorum. Tekrardan şu 2 ilmek, bakın ilki burada, ikinci şişimde. Şu aradan girerek tekrar bir ilmek çıkarttım. Yine 3 zincirimi çektim. Öndeki ilmekle birlikte topluyorum ve ilmeğimi şişime alıyorum. Şöyle. İkinci şişime geçtim. Tekrardan 3 ilmek öreceğim buraya. Şu 1, şu 2 ve 3. Üçüncü papatyamızın tomurcuklarını yapıyoruz.
Şöyle aradan girerek ilmeğimi çıkarttım. 3 zincir çekip şu öndeki ilmek ile birlikte toplayıp ilmeğimi şişime alıyorum. Tekrardan 1, 2 ve 3 ilmek öreceğim. Hemen bu sarıyı ördükten sonra hanımlar sarı ipimi keseceğim. Çünkü ikinci papatyamızı yaparken sarının yönü denk gelmediği için tekrardan sarıyı ikinci papatyamızda ilk baştan ekleyeceğiz. Hemen sarımın ucunu düğümlüyorum. Şöyle. Buraya 2 beyaz örmüştük. Şu 3. beyazım. Ardından hemen şu aradan girerek ilmek çıkarttım. 3 zincirimi çektikten sonra yine tomurcuğumu yapıp ilmeğimi şişime aldım ve kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Evet hanımlar, bu şekilde. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada tomurcuk yapmıştık. Artık bu sırada ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bakın ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Sırasıyla. Bu sırada tomurcuk yapmıyoruz. Şöyle. İlk şişimizi ördüm. İkinci şişime geçtim. Yine ikinci şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Tekrar tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Papatyamızda artık son sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi örüyorum. 3 ve 4. Tığımı aldım. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek ilmek çıkartıyorum. Şöyle tomurcuğumu oluşturuyorum. Bu şekilde. Ve ilmeğimi şişime aldım. Bu defa ortaya bir ilmek düz ördüm. Tekrar hemen öndeki 2 ilmeğin aradan girerek ilmek çıkarttım. 3 zincir çekip tekrar tomurcuğumu şekillendiriyorum ve ilmeğimi şişime aldım. Arada 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ikinci şişime, ikinci papatyama geldim. Bu aradan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. 3 tane zincirimi çektim. Şöyle tomurcuğumu oluşturup ilmeği şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğin aradan girerek ilmek çıkarttım. 3 zincirimi çekiyorum. Tomurcuğumu oluşturup şöyle şişime aktardım. 5 ilmek düz öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4 ve 5. Üçüncü papatyama geldim. Yine aradan girerek şöyle tomurcuğum için ilmek çıkartıp 3 zincir çekip tomurcuğumu şekillendiriyorum. İlmeğimi şişime aldım. Bir ilmek ördükten sonra tekrar ikinci kez tomurcuğumu aradan girerek yapıyorum. Ve tomurcuğumun ilmeğini de sağ şişime takıp kalan 5 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Papatyamızın son sırası da böyleydi. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın ilk papatyalarımızı tamamladık. Şeklimiz oluştu. Bu papatya aralarında 2 sıra var hanımlar. İlmeklerimizi 2 sıra boyunca beyaz ipimiz ile düz öreceğiz. Ardından ikinci papatyalarımıza geçeceğiz. Bu şekilde bakın ilmeklerimi örüyorum. Bu ilk şişim. 2 sıra ördükten sonra dediğim gibi ikinci papatyalarımıza başlayacağız. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişteki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca düz örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi ilk papatyalarımızı nasıl yaptıysak ikincileri de aynı şekilde yapacağız. Önce şu ajurlu bölümden başlıyoruz. İlk ajurlu bölümü yaparken nasıl yapmıştık hanımlar? İlk 5 ilmeğimizi örmüştük. Videonun en başına geldik. İlk 5 ilmeğimi örüyorum. 4 ve 5. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Aralara 6'şar ilmek örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar artırıyoruz. Öndeki 2 ilmeğimizi keserek örüyoruz. 6 ilmek düz. 1. Devam ediyorum. İkinci şişimden. Şu 2.
3, 4, 5, 6. Tekrar artırıyoruz. Öndeki 2 ilmeği kesiyoruz ve kalan 5 ilmeği düz olarak örüyoruz. Modele yeniden başladık. Kafanız karışmasın diye modelin ilk sırasını tekrardan sizlerle bu şekilde paylaştım. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Tekrar modelimize aynı şekilde devam edeceğiz. Bu aşamada benim kafam karışır, ben bakarak ben görmeden yapamam diyenler varsa hanımlar, yapacağınız işlem şu. Videoyu geriye alın. İlk papatyanın sıralamalarını aynı şekilde takip ederek ikinci papatyayı da rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Çünkü hiçbir fark yok. Bazen yorumlar geliyor. İkinci papatyayı niye göstermedin? Hanımlar, ilkiyle aynı zaten. Hiçbir fark yok. Tek yapmanız gereken videoyu biraz geri alarak ilk papatyaların sıralamalarını takip ederek ikinciyi yapmak. Aynı işlemi yapıyoruz. Hiçbir farkı yok. Bu şekilde ikinci papatyamızı da ördükten sonra tekrar 4 çiçteki ilmekleri 2 sıra boyunca yine düz örelim. Gelelim hanımlar, ardından tekrar buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim. İkinci papatyamı bitirdim. İkinci papatyamdan sonra da 4 çimdeki ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz ördüm. Burada papatyamızı yaparken ikinci ilmekten ilk ilmeğe 2 ilmek aktarmıştık. Tekrar buradaki ilmekleri 14'er 14'er bu iki şişe eşit paylaştırdım. Yerli yerine koydum. Şimdi bilek ayrımı yapacağım sevgili hanımlar. İlk şişimdeyim. Burada son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bu sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şu tam ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin şu arka bölümüne geçtik artık. Ben patiğimin şu bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. Bu bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. 7 ve 8. Arka yüzde de yine bu 8 ilmeği düz öreceğim. Şimdi ön yüzdeyim. Devamındaki ilmekleri de düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Şu tabandaki bir diğer şişime geçtim. Yine ilmeklerimi düz öreceğim. Bu arka bölümde ilmekleri şöyle alıyorum hanımlar. Bakın, şiş üstte, ip altta. Bu şekilde örüyorum. Şu ön bölümleri örerken şişim altta, ipim üstte böyle örüyordum. Arkaları bu şekilde farklı alma sebebim şu. İlmek atmamın farklı olmasının sebebi şu. Arka yüzde ters örerken ilmeklerimi bu şekilde ilmek yönü düzgün düşüyor. Bu nedenle arka bölümde farklı alıyorum. Sizler nasıl düzgün örüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bakın ilk şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığım şişim. Buradaki yine ilk 6 ilmeğim normal düz örülüyor. Kalan 8 ilmeğin bilek kenarında haroşa. Haroşalarımı da tekrar düz olarak örüyorum hanımlar. Bilek ayrımına kadar geldik. Şimdi bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Artık arka bölümde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri döneceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam ilk 8 ilmeğim haroşa düz örülüyor. 6, 7 ve 8. Bakın, buraya bir diş haroşamız oluştu. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzde olduğum için. Son şişime geldim. Buradakileri de tekrar ters öreceğim. Bilek kenarındaki son ilmeğimiz hanımlar, son 8 ilmeğimizi, bu son şişimiz, bakın burada bilek ayrımı yaptık. Son 8 ilmeğim haroşa, bunları düz olarak örüyorum. Tekrar bilek ayrımına geldik. Bu şekilde yeniden geri döneceğiz. İşlem bu.
Tekrar kenar ilmeğim ile birlikte ilk 8 ilmek haroşam düz. Ön yüzde olduğum için devamındaki ilmekleri de düz örüyorum. Patiğimizin arka bölümü bundan ibaret. Şimdi diğer bilek ayrımına geleceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkasını git gel yapa yapa tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda şu kenarda bir diş haroşamız oluştu kenarlarda. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Siz benimle aynı sayıda yapmayacaksınız burayı. Şöyle ki patiğinizi örerken ayağınıza ölçün, giyin hanımlar arka bölümünü. Bu arkasını topuğunuzun kenarına gelene kadar, bakın şu topuk kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Aksi halde patik ayağınıza olmaz. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, şiş numarası, ipinin kalınlığı, inceliği birbirinden farklı olabilir. Bu da doğal olarak patiğin boyutunu etkileyecektir. Bu nedenle mutlaka ayağınızı ölçerek yapın. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim, ardından topukta buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra şu bölüm genişledi. Böylece 4 şişteki 14 ilmeğim bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde bu kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. 23 örüp 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. İlk 23 ilmeğimi öreceğim sevgili hanımlar. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi de yaptık. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Ta ki biz bu kesme işlemine şu aradaki kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu tamamladım. Geldim, kesimim bitti. Sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Devamındaki ilmekler de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Zaten gizli kesim olduğu için sağ sol fark etmiyor bu tarz topuk kesiminde. Kesim bu. Yine kalan ilmeklerimizi de aynı şekil keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmek kaldı şişlerimde.
Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. 3 ilmeğin üçünü bir topladım. 2 de zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Çok şık, çok güzel. Çeyiz için çok uygun bir model oldu. Dediğim gibi bu modeli 4-5 yıl önce zaten yapmıştım. Tasarım bir modeldi. Tekrar sipariş olunca yeniden yaptım. Unutanlar, görmeyenler, bilmeyenler için de yeni takipçilerim için de tekrar videomu çektim. İşte model bu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Halen Instagram'da bu modeli yapıp sipariş alan çok sayıda arkadaşım var. Hepsinin eline sağlık. Hiç eskimeyen, modası geçmeyen çok güzel bir model. İşte hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu. Patiğimizin kenarları, tabanımız, bakın topumuz bu şekilde tek taraflı kesim. Evet, hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.